Tarihteki en komik olaylar. Gülmekten kırılacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihte yaşanmış en komik olaylardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bazı insanlar tarihin sıkıcı olduğunu düşünür ama bence yanılıyorlar. Tarih, epik başarısızlıklar, garip tesadüfler ve düpedüz tuhaf olaylarla doludur. Bu videoda tarihin en komik 5 olayına bakacağız. Hazır olun, çünkü bu hikayeler sizi gülmekten kırıp geçirecek. Emu Savaşı, tüylü düşmanlara karşı kaybedilen savaş. Evet, yanlış duymadınız, Emu Savaşı, 1932'de Avustralya'da çiftçiler devasa, tüylü düşmanlarla karşı karşıya kaldı. Emular. Görünüşe göre bu emular ekinleri mahvediyor ve hiçbir uyarıyı takmıyorlardı. Çiftçiler çaresiz kalınca Avustralya hükümetine başvurdular. Hükümet de ne yaptı dersiniz? Orduyu gönderdiler. Evet, yanlış duymadınız, gerçek askerler, gerçek silahlarla, emularla savaşmak için, sanki bir Monty Python skecinden fırlamış gibi, değil mi? Askerler makineli tüfeklerle emulara ateş açtılar. Ancak emular şaşırtıcı bir şekilde hızlı ve çevikti. Savaş haftalarca sürdü ve tahmin edin kim kazandı? Evet, emular. Avustralya ordusu, bir grup tüylü kuş tarafından yenilgiye uğratıldı. Dans vebası, durduramadıkları bir parti. Şimdi sırada 1518'de Strasbourg'da yaşanan ve oldukça garip bir olay olan dans vebası var. Bu olay, tarihin en tuhaf ve en gizemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Strasbourg'un tarihi sokaklarında bir gün aniden başlayan bu dans çılgınlığı, kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Bir gün bir kadın sokakta dans etmeye başladı ve duramadı. Sonra bir başkası katıldı, sonra bir başkası daha ve daha fazlası. İnsanlar, bu dansın neden başladığını ve neden durmadığını anlamaya çalışırken, dans edenlerin sayısı hızla arttı. Birkaç gün içinde yüzlerce insan sokaklarda durmaksızın dans ediyordu. Doktorlar ne olduğunu anlayamadı. İnsanlar, bu garip olayın nedenini bulmak için çeşitli teoriler öne sürdüler. Bazıları bunun sıcak havadan kaynaklandığını, bazıları ise şeytani bir büyü olduğunu düşündü. Doktorlar, dans eden insanları muayene etti, ancak kesin bir sonuca varamadılar. İnsanlar arasında bu olayın nedenine dair birçok spekülasyon yapıldı. Kimileri, bu dansın bir tür salgın olduğunu düşündü. Kimileri ise bunun bir tür toplu histeri olduğunu savundu. Dans eden insanlar yoruldukça ve yaralandıkça, yetkililer onları durdurmak için bir şeyler yapmaları gerektiğini fark ettiler. İnsanlar, dans etmekten bitkin düşüyor ve yaralanıyordu. Yetkililer, bu durumu kontrol altına almak için çeşitli önlemler almaya başladı. Böylece, dans edenleri durdurmak için müzik ve dans yasağı getirdiler. Şehirdeki tüm müzik aletleri toplandı ve dans etmek yasaklandı. Bu önlemler, dans çılgınlığını durdurmak için atılan ilk adımlardı. İnanılmaz bir şekilde bu işe yaradı. İnsanlar yavaş yavaş dans etmeyi bıraktı ve şehirdeki kaos sona erdi. Strasbourg, tekrar eski sakin günlerine döndü. Dans edenler yavaş yavaş normale döndü ve Strasbourg tekrar sessizliğe kavuştu. Şehir, bu garip olayın ardından tekrar huzura kavuştu. Ancak dans vebası, tarihin en tuhaf ve açıklanamayan olaylarından biri olarak kaldı. Bu olay hala tarihçiler ve bilim insanları tarafından araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Dans vebası, tarihin derinliklerinde gizemini korumaya devam ediyor. Chapter 3. Başıboş Köpek Savaşı, sınırları aşan bir köpek. 1925'te Yunanistan ve Bulgaristan arasında yaşanan bu olay, uluslararası ilişkilerin ne kadar saçma olabileceğinin harika bir örneği. Her şey bir köpeğin Yunanistan sınırını Bulgaristan'a geçmesiyle başladı. Şimdiye kadar her şey normal, değil mi? Ancak bu sıradan bir köpek değildi. Bu köpek, Yunan ordusunun maskotuydu. Yunan askerleri, sevgili köpeklerini geri istedi. Ancak Bulgar askerleri reddetti. İki taraf arasında tartışma çıktı ve kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Evet, doğru duydunuz. İki ülke bir köpek yüzünden savaşa tutuştu. Neyse ki, savaş sadece birkaç gün sürdü ve çok az kayıp verildi. Ancak Başıboş Köpek Savaşı, tarihin en saçma ve komik savaşlarından biri olarak hatırlanıyor. Chapter 4. Boston Pekmez Seli, şehrin şekerle kaplandığı gün.
Şimdi 1919'da Boston'da yaşanan ve hem trajik hem de komik bir olay olan Boston Pekmez Seli'ne gidiyoruz. Bu olay, şehrin tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bir melas fabrikasında devasa bir tank patladı ve binlerce galon yapışkan melası sokaklara döktü. Bu patlama, şehrin dört bir yanına yayılan bir felakete dönüştü. Dalga o kadar güçlüydü ki, binaları yıktı ve at arabalarını sürükledi. Şehirdeki birçok yapı bu devasa melas dalgasına dayanamadı. İnsanlar yapışkan selden kaçmaya çalışırken, panik ve kaos yaşandı. Herkes, bu beklenmedik felaketten kurtulmak için çabalıyordu. İtfaiyeciler olay yerine geldi ancak melas o kadar yoğundu ki, hortumlarını bile kullanamadılar. Bu, itfaiyeciler için büyük bir zorluktu. Sonunda, seli temizlemek için yüzlerce gönüllü seferber oldu. Toplum, bu büyük temizlik operasyonunda bir araya geldi. Boston Pekmez Seli, 21 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan trajik bir olaydı. Bu felaket, birçok ailenin hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ancak aynı zamanda, şehrin günlerce melas koktuğu ve insanların ayakkabılarını yapışkan kaldırımlardan çıkarmak için mücadele ettiği komik bir manzaraydı. Bu olay, Boston'un tarihinde hem trajik hem de komik bir anı olarak kaldı. Chapter 5. Büyük koku, Londra'yı burunları tıkanan şehir yapan olay. Ve son olarak, 1858 yazında, Londra'yı kasıp kavuran ve tarihin en kötü kokulu olaylarından biri olan büyük kokuya geliyoruz. Bu olay, şehrin hijyen sorunlarını gözler önüne serdi ve halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturdu. Sıcak hava dalgası sırasında, Thames Nehri'ndeki lağım ve atıklar dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Nehir, adeta bir lağım çukuru haline gelmişti ve bu durum, şehirde yaşayan herkes için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Koku o kadar kötüydü ki, insanlar bayılıyordu, parlamento çalışamaz hale geldi ve Kraliçe Victoria bile şehri terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, sadece sıradan vatandaşları değil, aynı zamanda ülkenin en üst düzey yetkililerini de etkiledi. Hükümet sorunu çözmek için çeşitli yöntemler denedi, ancak hiçbir şey işe yaramadı. Nehrin üzerine kireç dökmek gibi geçici çözümler denendi. Fakat bu sadece kokuyu maskelemekle kaldı ve sorunun köküne inemedi. Sonunda kokunun kaynağını Thames Nehri'ndeki lağım sistemini temizleyerek çözdüler. Bu, büyük bir mühendislik başarısıydı ve şehrin geleceği için önemli bir adımdı. Büyük koku, Londra'nın kötü hijyen koşullarının bir sonucuydu ve şehrin kanalizasyon sistemini iyileştirmek için önemli değişikliklere yol açtı. Bu olay, modern şehir planlamasının ve halk sağlığı önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak aynı zamanda, insanların burunlarını tıkamak ve pencerelerini sıkıca kapalı tutmak zorunda kaldığı komik bir durumdu. Bu trajikomik olay, Londra'nın tarihindeki en ilginç anılardan biri olarak hafızalarda yer etti. Gülmekten kırıldınız mı? Umarım bu komik tarihi olaylar sizi güldürmüştür. Tarih sadece savaşlar ve politikadan ibaret değil, aynı zamanda garip, tuhaf ve komik olaylarla da dolu. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.